Motorun tahrik ettiği mil sisteminde bir tane çıkıntımız var ve bu çıkıntıyı gören iki tane sensörümüz var. Sensör 1 ve sensör 2. Şimdi bu iki sensörde ben zaman değerlerini başlatıp reset yaparak bu aradaki zaman değerlerini aslında ne yapabilirim? Kaydedebilirim ya da ölçebilirim. Şimdi örneğin buradaki sensör birim var. Sensör birimde zaman 1 örneğin zaman rölesini çalıştırıp burada yine zaman 2 zaman rölesinin çalışmakta olan zaman rölesini resete götürebilirim. Burada sensör 2'de zaman 1'i bu sefer resete götürüp zaman 2 zaman rölesinde çalıştırmaya başlayabilirim. Ne oldu? Örneğin saat ibresinin tersi yönünde sistemin çalıştığını düşünelim. Saat ibresi yönünde çalışırken örneğin burada zaman 1 çalışmaya başladı. Buraya kadar olan kısımda zaman 2 çalışıyordu. Buna reset attım. Zaman 1 çalıştı. Zaman 1 şu anda işliyor. Geldi sensörü gördüğünde, sensör 2'yi gördüğünde bu sefer zaman 1'i ben ne yapacağım? Resetleyeceğim ve burada zaman 2, şurada resetlenmiş olan zaman 2'yi ne yapacağım? Çalıştırmaya başlayacağım. Bu sefer de sensör 2'de zaman 2 çalışacak. Nereye kadar gelecek? Bu sensör 1'e kadar gelecek. Yani burada sensör 1 ile sensör 2'nin şu aralığında ben zaman 1 değerini ölçebiliyorum. Sensör 2 ile şuradan sensör 1 aralığında da zaman 2'nin değerini ne yapabiliyorum? Ölçebiliyorum ve motor eğer saat ibresinin tersi yönünde dönüyorsa burada zaman 2 değeri zaman 1 değerinden daha büyük olacak. Eğer benim motorum saat ibresi yönünde dönecek olursa bu sefer ne oldu? Zaman 2, şuradan yine sensör 1'den başlayayım. Sensör 1'de zaman 1'i çalıştırmaya başlıyorum ve zaman 2'yi burada resetliyorum. Zaman 1 çalışıyor. Nereye kadar zaman 1 çalışıyor? Saat ibresi yönünde döndüğünde bakın sensör 2'ye kadar zaman 1 çalışıyor ve burada resetliyor. Yani aslında sensör 1'den şu dönüşte sensör 2'ye kadar olan da ben zaman zarfında zaman 1 değerini ne yapabiliyorum? Ölçebiliyorum. Sensör 2'de de zaman 2 run yapıyor. Çalışmaya başlıyor. Sensör 1'de zaman 2 resetleniyor. Şu aralıkta da yani sensör 2 ile sensör 1 aralığında da zaman 2'yi ne yapıyorum? Ben ölçebiliyorum. Burada da ne oluyor? Zaman 1 zaman 2'den daha büyük değerde çıkıyor. Yani motorum saat ibresi tersi yönünde dönerken zaman 2 zaman 1'den, saat ibresi yönünde dönerken de zaman 1 zaman 2'den daha büyük değerde oluyor. Şimdi burada ölçümü nerede yapacağız? Yani neye göre ölçüm yapacağım? Bir an mı belirleyeceğim? Devamlı bir ölçüm mü yapacağım? Şimdi ölçümü devamlı ET değerleri üzerinden gidersek ne olur? Saat ibresi ters yönde döndüğünü düşünelim. Şimdi burada zaman bir run oluyor. Yani şu akışta devamlı, şu dönme sırasında devamlı ET değerlerini örneğin karşılaştırmak aklınıza gelebilir. Burada zaman bir run oluyor. ET değeri devamlı akıyor. Bakın hiç durmadan akıyor. Bir nokta yok. Ama burada zaman 2 reset yediği için 0. Şimdi buraya geliyoruz sensör 2'ye. Bu sefer zaman 1 reset diyor. Bundan sonraki kalan kısımda da zaman 1 0 oluyor ve zaman 2'nin akan bir ET değeri oluyor. Yani burada zamanlardan bir tanesi devamlı akarken diğerinin zaman değeri ne diyeyim size ET değeri birinde 0 iken diğerinde akıp giden bir zaman değeri. Ya ters döndürdük. Yani saat ibresi yönünde döndürelim bu sefer de. Bu sefer de zaman 1 şurada run oluyor. Zaman 1 ET değeri saymaya başlıyor. Buraya geliyor resetliyor. Burada da zaman 2 reset yemişti. Şu sensör 1 ile sensör 2 arasında da zaman 2'nin içerisindeki ET değeri 0 reset yedi ve sayma yapmıyor. Buraya geliyoruz. Zaman 1 burada resetliyor. Bu sefer şu aralıkta zaman 1'in ET değeri 0 iken zaman 2'nin ET değeri akıyor. Burada nerede karşılaştırma yap? Yani burada nerede bir karşılaştırma yapacaksınız? O zaman bu değerleri benim bir yerde bir an karşılaştırma yapmam lazım ya da bir anlık bir değere işte bir hafıza alanına atamam lazım. Geldik örneğin sensör 1'in yükselen kenarında siz bu karşılaştırmayı yapmak istiyorsunuz ve burada yükselen kenarda yaptığınız için de eğer herhangi bir sonuç elde edebilirsek bunu set resetli yapmanız lazım. Daha sonra bu set resetleri işte setlediysen resetlemen lazım gibi. Örneğin burada zaman 1'i çalıştırdım. Altında zaman 2'yi resetledik. Şurada bir karşılaştırma yaptığını düşün. Şimdi burada zaman 2 reset diyor. Doğru mu? O zaman şu satıra kadar PLC nasıl çalışıyordu? Satır mantığıyla çalışıyor. Şu satırı işleyecek, şu satırı işleyecek, aşağı satırı işleyecek. Zaman 2 reset diyorsa o zaman buradaki bunun üstündeki satırda zaman 2'nin ET değeri var. Evet zaman 2'nin ET değeri var. Doğru. Ama zaman 1 reset deyip geliyor. Burada da run oluyorsa zaman 1'in zaman değeri yok. Yani örneğin siz diyebilirsiniz zaman 2 zaman 1'den büyükse X işlemi, zaman 1 işte zaman 2'den büyükse Y işlemi yapacağım gibi. Burada zaman 2 T değeri varken zaman 1 reset deyip gelmiş oluyor. O nedenle 0. Ya da işte araya alalım. Yani zaman 1'i çalıştırdım. Zaman rölesini çalıştırıyorum. Resetletmeden önce zaman 2'yi bu karşılaştırma yapıyorum. Zaman 1 burada yeni run olmuş. Yani zaman değeri 0. Zaman 2 reset yemeden önce aralık için söylüyorum. Zaman 2 reset yemeden önce içerisinde bir ET değeri var.
Yine burada yine zamanın biri sıfırladı. Tamam, bunun altında alalım. Yani bunun altında alalım. Tamam, alalım. Burada da zaman 2 reset diyor, 0. Zaman 1 de daha yeni çalışmış. 2 satır üstte çalışmış. Daha saymaya başlamamış. Ya da çok küçük bir değerde. Burada da değerler 0. Yani siz sensör 1'in ya da sensör 2'nin yükselen kenarına girdiğinizde şu işlemlerin altında ya da üstünde akıp giden ET değerlerini karşılaştıramazsınız. Peki ne yapacağım? Yapacağım işlem şu. Şimdi sensör 1'e geldiğinde zaman 1'i çalıştırmaya başlayacağım. Zaman 2'yi resetlemeden önce zaman 2'yi bir hafıza alanına alacağım. Burada da zaman 2'yi sensör 2'de çalıştırdığımda, run yaptığımda zaman 1'i resetlemeden önce hafıza alanına, hafıza 1 örneğin alanına alacağım. Daha sonra resetleyeceğim. Şimdi bakın, zaman 1 burada run, reset, zaman 2 burada run, reset diyor, hafızaya atılan, öyle söyleyeyim, hafızaya atılan değerler nerede değişiyor? Örneğin burada zaman 2 hafızaya 2 alanına atılmış, dönecek, bir tur atacak ki yeni değer atansın. Ya da burada hafıza 1, zaman 1 hafıza 1 alanına atanmış, tam bir tur atacak, dönecek, tekrar buraya gelecek, buna yeni değer atansın. Tamam. O zaman ne oluyor? Örneğin saat ibresi tersi yönüne dönerken zaman rölesi 1 run oluyor. Zaman rölesi 2 resetleyemeden önce hafıza alanı 2'ye atılıyor. Ve şimdi geldik burada. Hafıza alanının birin içinde ne var? Zaman 1'in bir önceki çalışmada. Yani şurada reset yemeden önceki değeri var. Yani şu aralık değeri var. Şurada. Zaman 2'de ne var? Zaman 2 burada reset yedi ama hafıza alanı 2 şuraya kadar olan ki zaman değeri atandı. Bakın buraya çok iyi dikkat edin. Saat ibresi tersinde dönüyorum. Burada zaman 1, yani karşılaştırmayı şurada istediğiniz herhangi bir noktada yapabilirsiniz. Niye? Çünkü örneğin zaman 1 run yapıldı, zaman 2 hafızaya alındı ve zaman 2 resetlendi. Zaman 2 run yapıldı, zaman 1 hafızaya alındı, zaman 1 resetlendi. Devamlı olarak ne var? Örneğin şu sensör 1'den çıktım. Sensör 1'de çıktığımda hafıza alanı 1'in içerisinde zaman 1 var. Nereden atıldı? Atandı. Şuradan atandı. Bakın sensör 2'de atandı. Hafıza alanı 1'in içerisinde zaman 1 atandı. Peki buraya atanan değer ne? Şu aralık. Şu aralık. Niye? Burada run oluyor, burada reset diyor. Peki geldik buraya. Zaman 2'yi de, hafıza alanı 2'yi de anlatayım. Hafıza alanı 2'nin içerisinde ne var? Zaman 2. Zaman 2 hocam burada reset yemişti. Yemişti ama resetten önce zaman 2'nin değerini almıştık. Peki zaman 2'nin değerine sensör 2'den dönüp tekrar şuraya geldiği zaman, sensör 1'e geldiği zaman hafıza 2'yi aldım. Hafıza 1 ve hafıza 2 alanları tam bir tur attıktan sonra, kendilerine ait sensör bir tur attıktan sonraki periyotta güncelleniyor ama içerisindeki zaman değerleri hangisi oluyor? Örneğin şu aralıktaki zaman 1 değeri ya da şu aralıktaki zaman 2 değeri. Eğer ben buradaki değerleri hafıza alanlarına atarsam 1, devamlı akıp giden bir zaman görmem. 2, bu hafıza alanları ancak kendisine ait sensörlere gelindiğinde yeni değer atanır. Ancak o zaman değişir ve motorun dönüşü sırasında da bu değerler içerisinde sabit kalacağı için program içerisinde bu değerleri devamlı olarak karşılaştırabilir. Örneğin şuraya geldik. Biraz anlaşılması zor gibi gelebilir size. Örneğin şuraya geldik. Sensör 1 zaman 1 çalıştırıldı. Zaman 2 hafıza alanına alındı. Zaman 2 resetlendi. Burada da zaman 2 run. Zaman 1 hafıza alanına alındı. Zaman 1 resetlendi. Şimdi bakın. Bu arada ne var? Bu arada hafıza 1 alanı var. Hafıza 1 alanın içinde ne var? Zaman 1. Zaman 1 nereden atanıyor hafızaya? Bakın şurada atanıyor. Sensör 2'de atanıyor. Peki zaman 1 ne? Şuradan çalışmaya başlayıp run olup şuraya gelip reset diyene kadar ki zaman hafıza 1 alanına atılıyor ve resetliyor. Şu arada hafıza alanı 2'nin içinde ne var? Zaman 2 var. Peki zaman 2 ne? Zaman 2 nerede çalışıyor? Burada run oluyor. Burada da resetlenmeden önce değeri hafıza 2 alanının içine atıyor. Aslında buradaki bir önceki tur çalışmadaki zaman değeri ama yani şu hafıza 1 ve hafıza 2 aslında bir tur önceki zaman değerlerini tutuyor ama çok hızlı tepki veren sistemler üzerine zaten bunu koymuyoruz. Çok hızlı tepki veren sistemler üzerine işte milisaniyeler, saniyeler mertebesindeki tepki verecek sistemlerde zaten enkoderler kullanılıyor. Bunlara ihtiyaç duyulmuyor. Bunlar çok yavaş tepki veren sistemler. Yani aslında zaman değerleri bir önceki zaman değerleri hafıza alanlarında tutuluyor. Ve bunlar bir sonraki sensör görüp atama yapılıp değişene kadar da sabit kalıyor. Sabit kaldığı için programın üzerinde siz devamlı olarak buradaki hafıza 1 ve hafıza 2 alanlarını ne yapabilirsiniz? Karşılaştırabilirsiniz. Sensörlerin aktif olduğunu çıkışlarındaki ledlerden göreceğiz. Bu gözüküyor ama şunun şurada küçük bir tane kırmızı ledi var. İnşallah gözükür. Motorun her iki yönde de bu ledlerin yanış zaman aralıkları değişecek. Örneğin bir yönde çalıştırayım.
Şu kırmızı gözüküyor mu bilmiyorum şurada. Durdurayım. Zaman aralıkları değişti. Bu videoda devir yönünü bulmaya yönelik bir anlatım yapacağım. O nedenle buradaki bant motorunun ileri ya da geri çalışması benim asıl konum değil. Zaten bant motorunun ileri ya da geri çalışmasıyla ilgili bundan önce detaylıca video hazırlamıştım. Hızlıca bu motorun ileri geri çalışmasına ait devreyi bir oluşturayım. Önce tak table'la başlayayım. Buraları muhtemelen hızlı geçeceğim. Sensörüm benim input 06 ve 07'ye bağlı. Diğer sıra anahtarlarını falan sökmedim. Bana bir mani olmuyor onlar. Q00 bu. Q01. Tak tablomu oluşturdum. Tek table'ımı. Döndüm main OV1'e. Şimdi motorun ileri geri çalışma devresini kuracağım. Dediğim gibi bununla ilgili nasıl kurulduğuna dair, oradaki stop butonunun işte kapalı olmasına, açık olmasına, kapalı, daha önceki videolarda kapalı gösterip şimdi niye açık gösterdiğime dair bilgiler vermiştim. Bir daha yazmayayım. Ctrl A, C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V ile gidiyorum bu kısımları. Şimdi bu benim motorumun ileri geri çalışmasına ait en temel devrem. Şimdi gelelim aşağıda bu zaman değerlerini nasıl ölçeceğim. Buna ait asıl beni ilgilendiren kısma. Şimdi sensörlerin yükselen kenarlarını kullanacağım. Neden? TP kullanacağım. TP girişten bağımsız. Yani girişi görmesi yeterli çalışması için ama atamalar yapacağım. MOV atamaları yapacağım. O atamaları da parça sensörün altından, yani oradaki çıkıntı sensörün altından geçtiği sürece yapmasını istemiyorum. Çünkü geçtiği sürece yaparsa oradaki geçiş zamanı benim için bir kayıp olur. Sensör 1, tempi. Yine aynı işlemi bir daha yaptıracağım. Ama öbür sensörle. Şimdi gelelim. Öbür sensörü de ilave edeyim buraya. Temp yazayım. Şimdi sensör 1 ile sensör 2 arasındaki zamanı zaman 1 diye bir TP zaman ölçüsünde tutturayım. Buradaki zamanla zaman 2 diye bir zaman ölçüsünde tutturayım. Peki PT değerleri ne olacak? PT değerleri bu sensörün geçişinden sonraki bir sonraki reset diyene kadar ki zamana müsaade etmesi lazım. Yani yaklaşık şöyle söyleyeyim ben size, bir turluk dönüş için bana yeterli zamanı sağlaması lazım ki eğer bir tur örneğin 5 saniyede dönüyorsa ben bunu 3 saniye yazarsam 3 saniyede durur. Geri kalan 2 saniye saymaz. O nedenle isterseniz 10 saat yazın, isterseniz 10 gün yazın, fark etmez. Ama bana bir tur için geçerli zamanı vermesi lazım. Bunlar da örneğin 10 saniyeden uzun sürmüyor diyelim. 10 saniyelik 2 tane zaman öğlen var. Zaman 1, zaman 2. Şimdi zaman 1 ne zaman çalışacak? Zaman 1 sensörü gördüğünde, sensör 1'i gördüğünde çalışacak. Peki ne zaman duracak bu? Sensör 2'yi gördüğünde de benim bunu reset yemesi lazım. Reset timer'ı aldım. Zaman 1'i burada resetledim. Peki sensör 1'de zaman 1'i çalıştırdım. Sensör 2'ye geldi. Zaman 1'i resetledim. Burada da aynı işlemi yapacağım. Burada da sensör 2'de zaman 2 çalıştı, döndü. Sensör 1'e geldi. Bu dursun. Şimdi ben ne yaptım? Burada sensör 1'den sensör 2'ye geçen zamanı zaman 1'e saydırdım. Sensör 2'den de sensör 1'e kadarki olan zamanı da zaman 2'ye saydırdım. Şimdi gelelim bunu örneğin değerleri hadi karşılaştırma kontağıyla bakalım. Neden olmayacağını burada anlatacağım size. Örneğin şurada zaman 1'in ET değerine bakalım. Burada da zaman 2'nin ET değerine bakalım. Örneğin bu da bir çıkışı çalıştırsın. Şu an için önemli değil. Şimdi burada ne oluyor? Küçülttüğümde ne kadar gözükür bilmiyorum ama ekranda. Zaman 1 sensör 1'de başlıyor. Sensör 2'ye kadar ki geçen zamanı zaman 1 alıyor. Zaman 2 de sensör 2'den başlıyor. Dönüp tekrar sensör 1'e geçer ki zamanı alıyor. Eğer ben burada bunların ET değerlerini karşılaştırsam ne olacak? Normal çalışma sırasında buradaki ET1 ve ET2 değerleri akıp giden zamanlar. İkisi de birden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 akıp gidiyor. Ve ikisi de
devamlı değişen zaman değerleri. Bunu hangi zamana göre karşılaştıracaksınız? Yani bunu karşılaştırma yaptığınızda zaman 1'in de sayması bitmiş olacak. Zaman 2'nin de sayması bitmiş olacak. Peki o zaman bu değerleri benim sabit bir noktada yakalayabilmem lazım. Bunu getirip şu araya örneğin sokabilirsiniz. Ne oldu? İşte zaman 2 reset yemeden adını sen getir. Burada bir karşılaştırma yaptın. Karşılaştırma yaptın ama bu sefer de zaman 1 çalışmış olacak. Yani zaman 1 daha başlangıçta olacak. Yine buraya alsanız, buraya aldığınızda şeyden kurtarıyorsun. Zaman 1 reset yemiyor. Reset yemeden bu karşılaştırmayı yaptın. Yaptın ama bu sefer de buradaki zaman 1 değeri yeni başlamış oluyor. Benim bu zaman değerleri başlamadan ve reset yemeden bu karşılaştırmayı ne yapmam lazım? Yapmam lazım. Ama bir anda yapmam lazım. Bu akıp gittiği için zamanlar bana bu zaman değerlerinin örneğin reset yemeden önceki ya da işte örneğin set yemeden önceki en sonki değerleri lazım. Yani aslında ben buradaki zaman değerlerinin bir önceki turdan kalan zaman değerlerini bir şekilde görmem lazım. Hem bu zaman değerleri akıp gidiyor. Karşılaştırmayı bu şekilde yapamazsınız. Hem de şu aralara bu işlemi yapamazsınız. Bu aralarda yaptığınızda burada bu başı alalım. Tamam, başı alalım. Bunları alta alalım. Bu da bir çözüm yolu olabilir ama bunun daha kolayı, karşılaştırmayı da daha rahat yapabilmem için bunları bir sabitlemem lazım. Onu da MoBlock'la yapacağım. Geldim buraya. Peki bu MoBlock hangi zamanı sabitleyecek benim için? Zaman 1'i değil. Buna üstüne alırsanız örneğin zaman 1'i sabitler. Ama bu kadar daha kolay anlaşılır olması açısından daha basit anlatmaya çalışıyorum. Bunu ben diyorum ki zaman 2 burada reset yiyor. Reset yemeden zaman 2'nin içindeki değeri ben bir yere alayım. Yani zaman 2'nin akıp giden ET değerini Merker double 14'e alayım. Merker double 14'e aldım. Tamam. Büyüteyim hatta şimdi. Ne yaptım? Burada sensör 1 gördüğünde zaman 1'i saymaya başladı. Bu zaman 1 ne zaman reset yemişti? Sensör 2'de reset yemişti. Sensör 2'den sensör 1'e gelene kadar zaman 1'in içindeki değer neydi? Zaten 0'dı. Bir karşılaştırma yapamama nedenlerimden biri de o akıp giden zamanı. Daha sonra buraya geldi. Zamanı saymaya başladı ve ben bunun altında zaman 1 sayarken zaman 2'yi resetleyeceğim. Diyorum ki resetlemeden zaman 2'nin anlık o anki değerini sensörü gördüğü anda Merker double 14'e atasın. Gelelim yine aynı işlemi buraya yaptıracağım. Burada da reset 2 yiyor. Burada reset yiyen zaman 1. O zaman diyorum ki zaman 1'in akıp giden ET değerinde alayım. Bu 14 müydü? Merker double 10. Merker double 10'a atayım. Ya da M double 10, memory double 10 ne diyorsanız. Şimdi 10, 4 byte'lık bir alan. 10, 11, 12, 13, 4 byte'ı doldurdu. 14'ten de ben diğer hafıza alanına başladım. Merker double 14'den. Şimdi ben ne yaptım? Yaptığım şey şu. Resetlenmeden önceki zaman değerini aldım. Resetlenmeden önceki zaman değerlerini aldım. Artık bu zaman değerleri benim için sabit. Karşılaştırmaları akıp gitmeyen, burada sabit olan Merker double 10 ve Merker double 14 arasında yapacağım. O zaman şu karşılaştırma kontağı burada değişecek ama bunun önüne başka kontaklar alacağım. Niye? Bu karşılaştırma kontakları PLC RAM olduğu zaman bu işlemi yapmasın. Motor çalıştığında yapsın. Motorun çalışması demek ne demek? Motor çalıştığında ya Q00'ım yani ileri kontaktörüm ya da geri kontaktörüm çekmiş olacak. Yani şu, eğer motor ileri gidiyorsa Ctrl C, Ctrl V ya da motorum geri gidiyorsa bu karşılaştırma kontakları anca o zaman çalışsın. Artık bunlar zaman 1 ET değil, zaman 2 ET değil. Artık o değerleri resetlenmeden önce sabitlemiş olduğum değerler. Bunlar ne? Merker double 10, Merker double 14. Şimdi çıkışı görebilmem için buna Q0 nokta örneğin 6'ya atadım görebilmem için. Daha sonra başka bir işlem yapacağım. Ctrl A, C, Ctrl V. Burada da hangisi büyük küçük bunların yeri değişecek. Ctrl C ve Ctrl C ve bu Q0.6 olmayacak. Örneğin Q0.7 olacak. PLC üzerinden göreyim ben bunu. Şimdi örneğin T1 zamanı T2'den büyükse bu çalışacak. T2 zamanı T1'den büyükse bu çalışacak. Yani aslında bunlar bana yönü söyleyecek. Hangisi ileri hangisi geri. Bunun şu an için benim için hiçbir anlamı yok. Önemli olan şu çıkışları çalıştırmak. Bunun üstünde çalıştırdığınız zaman bunları görürsünüz. Bu ileriymiş, bu geriymiş dersiniz zaten. Biraz sonra bunu ne yapacağız göreceğiz. Şimdi burada sıkıntım ne? Burada sıkıntım şu.
Örneğin motoru ileri çalıştırdınız ve ileri çalışırken işte ileriye ait örneğin atıyorum Q0.6 çıkış verdi. Durdurdunuz, herhangi bir sensörün altında ya da sensörün altında değil çıkıntı. İleriden geriye döndüğünüzde her iki sensörde set reset işlemleri yapıp zamanı yeniden saymaya başlayana kadar ki olan kısımda M-10 ve M-14'ün içerisindeki değerler, bunun içerisindeki değerler bir önceki ileri çalışmaya ait değerler olacak. Tekrarlıyorum. İleri çalışıyor. İleri çalışırken M-10, M-14'ten büyük. Ve bu çıkış verdi. Durdurdunuz. Arada bir yerde ya da parçanın üstüne hiç fark etmez. Geri yönde çalıştırdınız. Geri yönde çalıştırıp şu zamanlama olayları oturana kadar yani sensörlerin her ikisi de en az birer kez çıkıntıyı görene kadar şuradaki değerler önceki çalışmaya ait değerler olacak. Yani ileri yöndeki. Ve o nedenle sensörler en az birer kere çıkıntıyı görene kadar burada örneğin geride çalıştırırsanız ileri çalışması ne olacak? Çıkışı çalışmasını sürdürecek. Bu benim için bir sıkıntı mı? Eğer bu bizim için bir sıkıntı oluyorsa bunu ekstra önlemler koyarız. Ama olayın felsefesi, mantığı, zamanları işte alma ve bu zamanları karşılaştırma mantığı iyice çorbaya döner. İşin o kısmına girmiyorum. Belki bir sonraki videoyu onun üzerine çekeriz. Şimdi bunu gönderelim PLC'mize. Bunlar PLC'min inputları, stop var. Şunlar dediğim gibi işte üzerindeki sıra anahtarları. Şu anda onunla işim yok. Şu parçayı da şuradan kurtarayım. Bunlar da sensör girişlerim. Bunlar da çıkışlarım. Q0001 ileriye geriler ve 6.7'de bana yön bilgisi veren çıkışlar. Örneğin çalıştırayım. 00 çıkış verdiğinde 06 yön bilgisi veriyor. 00 06. Durdurdum. Öbür yön. Bak bir ara gitti geldi. Neden gitti geldi? Durdurayım mesela. Arada bir yerde mi durdu? Bak şimdi. Aynı yönde çalıştırırsam sıkıntı yok. Ama ters yönde çalıştırsam önce bu, daha sonra sensörler parçayı görüp saymaya olması gereken değerleri oturttuğu zaman da normal yön bilgisini bana ne yapıyor? Bu veriyor. Yani burada parçanın bir turluk dönüşü kadar yön bilgisinde bana gecikmeli bilgi almış oluyorum. Aynı yönde sıkıntı yok ama farklı yöne döndüğümüzde sensörler zaman rölelerinde olması gerektiği yerlerde set ve reset yapana kadar burada bir gecikme var. Devir yönü çok önemliyse evet 2 tane çıkışı burada kullanabilirsiniz. Devir yönü çok önemli değilse bunu bir hafıza alanına atarsanız bu hafıza alanındaki değerleri panelden gösterebilirsiniz. Ya da bakın şöyle bir şey yapabilirsiniz. Aşağıya geleyim. Hani motor ters yönde dönüyorsa motorum dursun. İstenen buysa motoru durdurabiliriz. Bunun için ne yapacağım? Tabii tur attığında zaman değerlerinin oturması için beklemem gerekiyordu. Onu söylemiştim. Örneğin motor ileri ya da geri çalışıyor. Bir tane daha zaman rölesi ilave ederim. Bu ton olacak. Örneğin oturması için ne kadar süre geçiyor? 5 saniyede tam turu atıyor. Tam turu 5 saniyede attığı için oturuyor diyelim. Şimdi bu zaman rölesi ne yaptı? Bekleme yaptırdı. Bu zaman rölesinin kontaklarını kullanacağım ben. Ne bu? Beklemenin Q'su. Yani 5 saniye sonra çıkış verecek. Kontrol A, C, kontrol V. Yine çıkış versin. Şimdi neydi? Q00, Q06 ile çalışıyordu. Q0.0'ın burada kendisi. Yani motor ileri yönde çalışıyorsa ya da motor geri yönde çalışıyorsa geri hangisiydi? Q01. Daha çok ben Ctrl C, Ctrl V üzerinden gittiğim için. Şimdi ileri giderken bana ileri gittiğini kim gösteriyordu? Şuradaki Q06, Q07. Bunu M örneğin 10.0 diyelim. Buna da M 10.1 diyelim. İleri giderken merker 10.0 çalışıyor. İleri basmışım. Ama ters dönüyorsa motorum yani 10.0 değil de örneğin 10.1 çalışıyorsa yani motor ileri gitmesi için çalıştırdım ama motorum geri gidiyor. Ya da motorun geri olduğunu bana kim gösteriyordu? 10.1.
Ama 10.1 çalışmıyor da şu anda çıkış vermiyor da 10.0 çıkış veriyor. Yani motora geri bastım ama bana ileri yön sinyali veriyor. İşte bunlar benim için sıkıntıdır. Tamam. Böyle olduğunda örneğin çıkış kullandım. Merker örneğin 10.2. Merker 10.2. Bu ne yapsın? İleri çalışmayı durdursun. Şu. Kontağını açsın. İleri çalıştırmayı durdursun. Ya da motor geri gitmesi gerekirken motor ileri sinyali veriyor. Merker 10.3 diyelim. Bu da geri gitmeyi durdursun. Nasıl durduracak? Burada kontağını açacak. Tamam. Ne oldu? İleri gitmesi gerekirken geri çalışıyorsa ya da geri gitmesi gerekirken ileri gidiyorsa ileri ve gerileri durdursun. Şöyle yapabilirsiniz. Bu iki satırı paralel yaparsın. Tek bir çıkış verirsin. O tek bir çıkışla da her ikisini birden durdurabilirsin. İleride gitmesin, geride gitmesin diyebilirsin. Bu olasılık. Şimdi burayı anlatayım. İleri çıkışı çalışmış. Yani bekleme süresi kadar ileri ya da geriye basmışım, çalışmaya başlamış. Burada bekleme süresi geçmiş, tamam mı? Daha sonra kaç saniye? 5 saniye. Buraları kapatmış. Motor ileri gitmesi gerekirken bana geri dönüş bilgisi veriyor. İleri gitmesi lazım. Geri dönüş bilgisi veriyor. Yani kapadı, çalıştı, yukarıdan devreyi açtı. Ya da geri gitmesi gerekirken ileri bilgisi veriyor. 5 saniye bekledi, kapadı. Çalıştı, geri kapadı ama geri değil, ileri gidiyor. Merker 10.3 çalışır ve yukarıdaki şurada kontağını açar ve geriyi durdurur. Buna benzer bu mantık üzerinden işinize yarayacak senaryoları ne yapabilirsiniz? Gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar bu videoda iki sensör kullanarak motorun devre yönünün bulunmasına ait bilgiler vermeye çalıştım. Bu aktif olarak kullanılabilen bir sistemde, yani enkoder kullanmayayım. Enkoder basit bir sistem var. Enkoder falan bağlamayayım. 2 tane sensörle daha ucuz, daha kolay bu işi çözeyim diyebilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz. Kullanılan bir yöntem. Hem bundan önce anlattığım devir bekçisi hem de bu ara sıra kullandığımız bir yöntem. Aynı zamanda bu sensörlerden bir tanesiyle, ister S1 ister S2 ile de siz bir önceki videoda anlattığım devir bekçisini de yine burada oluşturabilirsiniz. Onu da buna entegre edebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bu videoda daha çok biraz daha beyin jimnastiğine yönelik, neyi nasıl yaparız'a yönelik bilgiler vermeye çalıştım. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.